Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba part 2 için. Şimdi ben karın kısmını yapacağım. Zaten videonun en başında da anlattım ama yine de genel anlamda bir tekrar edin dedim izlemeyen olursa diye. 1 ile 12 arası, yani 1'den 12 arası bizim karın kısmımız oluyor. Geri kalan da 1 ile 17 arası da sırt kısmı olacak. Ben karın kısmını önceden yaptım. Zaten birebir aynı ölçüleri kullanarak yapıyoruz. Tek farkı 12'den sonra hiç arttırma yapmadan tüm odacıklara, şurada gördüğünüz zincirlerin hepsine tek tek batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Şimdi hadi gelin yapımına başlayalım. İlk olarak zaten şablonun linkini part 1'de vermiştim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ama yok, ben burada benimkine göre yapmak istiyorsanız da onun da fotoğrafını çekip part 1'e ekledim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde part 1'de de olacak. Oradan da ekran görüntüsünü alıp başlayabilirsiniz. Öncelikle 4,5 milimlik bir tığ kullanıyorum. 2 kat ip. Şimdi zincirin nasıl çekilir onu göstereyim. Elimde böyle tutuyorum. Bakın iki elimde. Buradan aldım. Şöyle kıvırdım. Bakın burayı kıvırdım. Buradan elimi bastırdım. İp içindeyken bir ilmek aldım ve çıktım. Bakın gördüğünüz gibi birinci zinciri atmış oldum. Bu birinci zinciri saymıyoruz çünkü buraya batmayacağız. Bundan sonra 15 zincir çekiyorum. Bakın bir ilmek alıyorum. İlmeği de şu şekilde alıyorum. Kıvırdım, aldım. Bu birinci ilmeğim. Kıvırdım, aldım. 2 oluyor. Kıvırdım, 3, 4 ve 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekiyor zaten şablonda. 15 zincir çektikten sonra 16'yı da çekiyorum ve bir geriye batıyorum. Hemen sık iğne yapıyoruz. Sık iğne nasıl oluyor? 16 tane zincir çekmeyi öğrendikten sonra her bir odacığa batıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu videoda gördüğünüz şu zincir birinci zincirimiz oluyor. Yani 15. zincir. 15. zincire geriye doğru batıyorum. Tam ortasına battım. Bir ilmek aldım. Şu şekilde çıktım. Tığımda 2 ilmek var. Bir ilmek daha alıyorum ve ikisinden tek seferde çıkıyorum. Ardından hemen yanına geçtim. Bir ilmek aldım. Çıktım. Tekrardan ilmek aldım. Bakın tığımda 2 ilmek var. Üçüncü ilmekle ikisinden birden çıkıyorum. Şimdi yerim belli olsun diye ilk yaptığım 15. sıra var ya, oraya bir belirteç koydum. Şimdi burası 1, 2, pardon. Tekrardan ortaya battım. Bakın tam ortasına battım. Bir ilmek aldım. Çıktım ve ikisinden tek seferde çıktım. Bunun gibi sıra sonuna kadar gelelim artık bu şekilde. Şimdi 15. sıraya geldik. 15. sırada aynı yere ortasına battım, çıktım ve kapattım. Şimdi buranın etrafından döneceğiz. 15'i böyle kapattım arkadaşlar. Bir tane belirteç koydum. Ardından 16'yı yaptım. Yine pardon göstereyim. Bakın buraya toplamda 3 tane oda yapıyoruz yani. Dönüşte de aynısını yapacağız. Buraya bir tane daha battım. 16 oldu. Hemen yanına aynı yere bir daha batıyorum.
Buradan sonra da buraya da bir belirteç koyuyorum. İlkine değil, ikinciye. Bakın bu 15, bu 16, 17. sıraya yapıyorum yani. Ardından bu ipi de böyle elimde tutarak ortalara bata bata yürüteceğim. Şimdi nereye batmamız gerekiyor hiç bilmeyen için gösteriyorum. Bakın bu zincirlerin karşısı yani şuralar oluyor her biri. Bakın bu ortalara. Bu odacıkların hemen yanı ortalarına tek tek batıyoruz. Karşıda yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz. Tekrardan batıyorum. Hemen ortaya göstereyim. Bu bir. İpi de tutarak yürüttüğümüzde yani şuradan böyle tuttuğumuzda bir arada yürümüş oluyor. 1, 2, 3. Pardon. 4. 5. Gördüğünüz gibi tüm odacıkları yaparak buraya kadar geldim. Burada da şu örgü yeri var ya, yeri belirteç koyduğumuz burası 15 oluyor. Burası 16, 17. sıra. 17'den en başa kadar da sadece 15 tane yapalım. Buraya 16 tane yapmıyoruz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Sayın zaten buradan başlayarak sayın. 15 tane olsun. Şimdi 15 tane bu tarafa da yapalım ve örgünün başında görüşelim. 15'i nereden yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? 15.yi ilk battığımız yerden, yani şu en tepeden 15.yi yapıyorum. Durun göstereyim hatta. İlk battığımız örgünün ilk başladığımız ve battığımız yer oluyor 15 arkadaşlar. Yani tam şurası. Buraya battım. Çıktım. Şimdi örgüyü artık kaydırıp birleştirmemiz kalıyor. Ben de bunu şöyle hemen ilk belirtecimin olduğu yer var ya, şöyle göstereyim. Bu ilk belirtecim. İlk olduğu yere böyle girdim. Bir ilmek aldım. Çıktım. İlk yerde bu. Buradan hemen tığımda 2 ilmek var. Ve ilk ilmeğe ikinci ilmeğin arasından geçirerek çıkıyorum. Yere tekrardan batıyorum. Zincir çekerek yukarı çıkmayacağım. O zaman kötü bir potluk oluyor. Böyle daha hafif oluyor. Şimdi birinci sıramı için sık iğnemi yapmış bulunmaktayım. İlk baş bunu şöyle bir göstereyim. Bu birinci sıramın sık iğnesi. Şimdi gelelim bize 3. sırada ne diyor? 3'te diyor ki ilk 2 tane, bu 2 gördüğünüz her yer aynı odacağa 2 tane sık iğne yapmanız anlamına geliyordu. 13 ise tüm odalara 13, 4, 1 artık ne kadar tekli sayı görürseniz çiftli fark etmiyor. Bunlara tek yapın. Sadece 2 gördüğünüz yerde aynı odacağa çift yapın anlamında. Şimdi ben ilk sıramı yapmıştım. İkincisinde yine sık iğne yapacağım. Aynı yere tekrardan batmam gerekiyor. Biri yaptım. Şimdi aynı yere tekrardan batıyorum. Çıkıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Ardından bir tane daha yan tarafa sık iğne yap diyor. Hemen yanına geliyorum. Bakın şuraya. Bir sık iğnem. Ardından aynı yere bir daha batıyorum. İkinci sık iğnem oluyor. Ardından 2 taneyi yaptıktan sonra 13 tane tüm odacağa tek tek batarak diyor ki sık iğne yap. Mesela bu birinci sık iğnem olsun. Bu 1. Ardından yanına geçtim. Bu 2. Hemen yanı 3 olacak. Pardon, elimden kaydı. Hemen yanına geçtim. 3 oldu. Ardından diğer taraf 4. Hemen yanı 5. Zaten bir daha göstereyim. Hemen yanlarına tek tek batıyoruz. Örgümüzün hemen şurası yani. 6, 7, hemen yanı 8,
9 ve 10. 11, 12 ve hemen yanı 13. 13 yaptığım yerdeki örgümü çıkartıyorum ve 13'ü yapıyorum. 13'ü yaptıysam artık arttırmalarım var. 13'ün olduğu yere ama ben bir tane yer belirteci koydum. Bir sonrakinde bana kolaylık olsun diye. Ardından diyor ki yani 13'ten sonra hemen yanına 2 2 diye 3 tane her odaca 2 kere bat diyor. Hemen batalım o zaman. İlk sıraya 2 tane battım. 1 2 hemen yanına bir daha batıyorum. 1 2 hemen yanına bir daha batıyorum. 1 ve 2 toplamda 3 tane her odaca 2 2 battık. Ardından 13 tane yap diyor. Yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 11 12 ve 13. 13'ü yaptıktan sonra da en başa geldiğinde sonuncu yani 2 oluyor. Nasıl bu popoda 2 tane 3 tane arttırma yaptıysak bu arka kısmında, aynısında da başlarken de buraya ilk 2 tanesine çift yaptık ya, şimdi üçüncüyü sonuncuya yapmış oluyoruz. O mantıkla düşünün. Şimdi buraya yaptım. 1 hemen yanına bir daha geliyorum. 2'yi yaptım. Aynı yere 2 kere batırıyorduk. Şimdi ilk sıraya geçiyorum. Yani şuraya kaydırma yapıyorum. Tekrardan aynı yere bir daha batıyoruz ama. Bir ilmek aldım. Birleştirmek için kaydırdım. Bunun üzerinden çıktım. Ardından kaydırma yaptığım yere tekrardan batıyorum. Sık iğne kaç tane yapacağız? Şimdi göreceğiz. 13 yaptıktan sonra bu sayı hep artıyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 falan artık 22'ye kadar gidiyor. Bilginiz olsun. Şimdi 4. sıraya geldim. Bir tane aynı yere sık iğne yapıyorum. Kaydırma yaptığım yere tekrardan batarak. Bu tüm sıra boyunca aynı şeyi yapıyoruz. Kaydırma yaptığımız yere tekrar batıyoruz. İçinden geçirdim sık iğnemi. 4. sırada ilk sırada bir tane yap diyor. Ama yer belirtecimi yine takıyorum. Daha sonra karıştırmayayım diye. Siz isterseniz takmaya da bilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ardından ne diyor? 2 tane hemen yanına sık iğne yap diyor. Bir tane yaptı. Şimdi buraya bir aynı yere batıyorum. Aynı odaca sık iğnemi yaptım. Ardından bir tane yap diyor hemen yanına. 1 hemen yanına tekrardan 2 tane yap diyor. 1 ve 2 yapmış bulunmaktayım. Şimdi artık diyor ki 14 tane yanlara yap diyor. Sık iğne her bir odacağa tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 tane yapacağız. 11 12 13
Pardon, kaydırma yaptım az önce. Yanlış yaptım. Şöyle yapayım. Bu 13 oldu. Hemen yanına 14 yaptım. 14. ...14'ten sonra yani bu şöyle oluyor arkadaşlar. Ben bunu bir yaptım ama bu bilginiz olsun. 2'den sonra hep aralara giriyor işte böyle bakın. 2 çift yaptık ya şu popoda. Ardından hep aralara giriyor. Yani bu başta da sonda da aynı. Bu neymiş? 2 yapıyorum. Ardından 1 giriyor. Ardından 1. Bu aslında şu mantık. Şu üçünün şurada aralarında sayılar oluyor. Daha sonra mesela bakın buraya baktığınızda da burada da aslında araya 2 tane giriyor. 1. Ardından şöyle bakın 2 tane araya 3 giriyor. 2 tane araya bir daha 3 giriyor. Bu aynı şekilde burada da 2, 4 yani bu şekilde artıyor. Bilginiz olsun. Şimdi toplam 14 tane yaptım. Hemen yanına 2 tane batıyorum. Yani aynı odacağa 2 tane sık iğne. Ardından 1 tane yap diyor. Hemen yanına 1. Ardından hemen yanına 2 tane. 1 ve 2. Ardından bakalım kaç tane arttırdım? 2 arttırdım. 2. Ardından 1 ve 2 yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tek bir odacağa hemen yanına geliyorum ve çift yapıyorum. 1 ve aynı yere battım. İkinciyi yaptım. Ardından 14 tane yapıyoruz. Sonra da 2 tane aynı odacağa batıp kapatıyoruz. Şu şimdi bizim birinci olsun ve hemen sık iğnemi, hemen yer belirticimi takayım küpemi. Şimdi bu 1. Ardından 14 tane yapalım. Bu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 ve hemen yanı 14 oluyor arkadaşlar. Şimdi 14'ü yaptıktan sonra 2 tane daha var yapmamız gereken. Hemen buradaki odacağa batıyorum. 2 kere 1 ve 2. 2'yi yaptıysak nereye batıyorum? İlk belirticimin yeri burasıymış. Hemen yanına batmam gerekiyor ki sık iğnemi yapayım. Şimdi yaptım. Aynı yere tekrardan batacağız. Bilginiz olsun. Kaydırma yaptığımız. Şimdi 14'ü yaptık. 15'li sıraya geldik. Burada diyor ki ilk sırada tekli yap. 1 1. Hemen aynı yere battım. Bir tane yaptım. Pardon, şunu biraz açacağım. Aynı yere bat. Bir tane al. Sıkıştırdım. 1 2. Şimdi yerimi belirtmek için tekrardan takıyorum. Karışıklık olmasın diye kafamda. Tekrardan hemen yanına 1 yapıyorum. 2 tane 1 yaptım. Şimdi çift yapacağım. Aynı yere 1 ve 2. Ardından tekrardan tek tek her bir yana 1 2. Şimdi çift yapıp ardından 15 tane yapacağım. Burada bir çift, burada bir çift. Toplamda 2 çift olacak. 1 2. Şimdi 15 tane yapımına geçebiliriz. 1
2 3 4 5 ve 6 7 8 9 10 11 12 13 hop 14. Yani mantık olarak aslında şu küpelerin olduğu yer hep 14 oluyor. Bir sonraki 15 oluyor. Ya da bir sonrakini yaptığımda burası yine 15 olacak. Bir sonraki yere battığımda 16 olacak. Şimdi 14 tane yaptım. 15. sıra için çıkarttım. Battım. Tek seferde çıktı. 15 tane yapmış bulunmaktayım. 15'ten sonra ne yapacağım? Şurayı yapmam gerekiyor. Popo kısmı. İlk 2 tane yapıyorum. Sonra bir tane. Şimdi hemen yanına 2 tane. 1 ve 2 aynı odacağı. Ardından tek tek 1 ve 2. Ardından şu ikisi kaldı. 2 yapıyorum tekrardan. Aynı yere 1 ve 2. Şimdi birer tane yapıyorum. 1 ve 2. Tek tek yaptım. Tek, çift, tek derken hemen yanına gelince tekrardan buraya çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi şunu bir çıkartayım. Hemen yanına artık 15 tane yapacağım. Şurası yerim zaten. Bu 1. ...15'ten sonra 2 tane yapıyorum sonra. Aynı yere çift batıyorum. 1 ve hemen 2. 2 tane battım. Şimdi kaydırma yapıyorum buraya batıp. Kaydırdım. İlkini ikincinin arasından geçirdim. Şimdi hep dediğim gibi tüm sıra boyunca kaydırmada aynı yere batıp ilerleyeceğiz. Şimdi 15'i yaptım. 16'ya geldim. Yani 3 olan yerler her bir yere tek tek bat anlamına geliyor. Şimdi batıyorum. İlk sıradan başladık. 1 Şimdi 1'i yaptım. Hemen yanına 2 ve 3. Ardından hemen yanına çift yapıyormuşum. 1 daha sayayım 1 2 3 aynı yere bir daha battım ve yaptım. 2 taneyi yaptım. Şimdi tekrardan 3 yapıyorum. Ayrı ayrı batıp 1 2 ve 3. Yani 3 tane ayrı ayrı zincirdeki odacıklara batıyoruz. Ardından tekrardan 2 tane aynı yere çift batıyoruz. 1 ve hop. Bu da 2 yaptım. Ardından 16 tane sık iğne yapıyorum. Bu da her bir odacağa tek tek bat anlamına geliyor. Birinciyi yaptım. 1 2 Bu da 16 oldu. Toplam 16 tane yaptık.
Şunu batırdım. Ardından bakın bu popo kısmı 2 3 2 3 2. Ne diyormuş? İlk 2 ile başla. Aynı yere 2 kere bat. 1 ve 2. Şimdi 3 tane yap diyor. 1 2 ve 3. Hemen yanında 2 tane yap diyor. 1 2 ortayı yaptım. Şimdi artık 3 ve 2 yapacağım. Ayrı yerlere tek tek bat. 1 2 ve şurası 3 oluyor. Tek tek battım. Şimdi şunu çıkartacağım. Hemen yanına shift yapıyorum. 1 ve 2 çift yaptım. Şimdi 16 tane yap diyor. Yani tek tek yapacağım her bir odacıkta. Birinciyi yaptım. Ardından hemen yanı çift olacak. 16 yaptım ve 2 tane batacağım şuradaki boşluğa. Şu 1. Aynı yere bat. Çık. Bu da 2. Şimdi hemen yanına geldim ve burası kaydırma kısmı. Artık bir üste çıkıyoruz. Pardon, kaydırmayı yapmadan direkt şey yaptım. Kaydırmamı yaptım 6. sırada. Şimdi artık 7. sıraya geldim. Burada hatta trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada 1 yapacağım. Yani kaydırma yaptığım yere tekrardan battım. 1 ilmek aldım ve ikisinden çıktım. Yerimi taktım belirteçim için. Tamam. Ardından bir daha 1 yapacağım. 1. Şimdi çift yapıyorum. 1 ve 2. Hemen yanına 4 tane ayrı ayrı batıyorum. Aslında buraya geldiğimizde bu aralarda 4-4 yapıyoruz ama bu ilk 2'yi bir başta, son tekliği de bakın şurada, yani diğer tarafın bitiminde kullanacağız. Bilginiz olsun. Zaten göstereceğim. Kafanızı karıştırmayayım. 1 yaptım. Bir bakayım. Bu 1, bu 2, bu çifti yaptım. Ardından 4 tane tekli yapacağım hemen yanlarına. Bu 1. Hemen yanı 2, 3 ve 4. 4 tane yaptım. 2 tane yapacağım şimdi. 1, aynı yere bat. İkinci yan. Yani 2 tane sık iğne yaptım bir odaca. Ardından 9 tane tekrardan sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bu 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada diyor ki 8 tane de tekli trabzan yap diyor. Tekli trabzan şöyle oluyor. Bakın göstereyim. 1 ilmek aldım. Hemen yanına battım. 1 ilmek daha aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünden tek seferde çıkıyorum. 1 ilmek daha alarak. Ve bu bizim birinci sıramız oluyor. Bundan 8 tane yapacağız. Yani bu T gördüğünüz yerin hepsi bu şekilde olacak. 8, 2, 4, 2, 4. Ardından tekrardan 2 tane çift olarak
trabzan, ardından 8 tane yaparak bitiriyoruz. Yani şu 8 ile şu 8'in arasındakilerin hepsi trabzan oluyor. Bilginiz olsun. Şu yukarıdaki 2 de aslında şu 4'ün arasında, yazmayı unutmuşum diye ekledim. Yani dedim ya size, popo kısmında 3 tane 2 oluyor. Bakın bu aralarda da sayılar oluyor. Bu da aynı mantık, bilginiz olsun. Şimdi bir tane yaptım. Hatta 2 tane yaptım diye hatırlıyorum ama yine de bir bakayım. Şimdi şuraya bir daha tek yapayım. Tek yapmışım herhalde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ayna. Şimdi trabzana tekrardan döndüm. Bir ilmek kaldı. Aynı yan tarafına geldim. Battım. Tığımda 3 tane var. Bir ilmek daha alıyorum ve üçünden tek seferde çıkıyorum. Buna tekli trabzan deniyor. Bunun gibi toplamda yan taraflara tek tek yapalım. Bir ilmek al, ortaya bat, çık. 2. Bir ilmek al, hemen yanına geç, bat, çık. Bir ilmek daha al, hepsinden çık. 3, 4, 5, 6, 7, hop, şurası 8 oluyor. Ardından 8'i yaptıktan sonra diyor ki hemen yanına 2 tane. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu 8 ile bu 8 arasında hepsi trabzan olacak tüm sayılar. Ama şu 8'leri çıkarttığımız zaman şurada bakın, ben en başında da anlattım. 2 2 2 diye, bakın şurada 2 2 2 aralara sadece sayı girecek, bu popo kısmı oluyor diye. Burada da aynı şekilde 2 2 2. 3 tane 2 var. Bunların arasında sadece sayılar var. Bilginiz olsun. Ama bu ikileri yine çift yapıyoruz. Diğer taraflar tekli olarak gidiyor. Şimdi bunu yaptım. Hemen yanına geldim. Tekli trabzanı aynı odacağı çift olarak yapacağım. Yapıyorum da. Bu birinci tekli trabzanım. Ardından yine aynı ilmeği aldım. Aynı yere battım. Çıktım. 3 tane var. Tek seferde çıktım. Toplamda bundan 2 tane çift yapmış oldum. Ardından 4 tane yap diyor bu sayıda bana. Yanlara yine tekli trabzan yapıyorum. Sık iğne değil. 1, 2, 3 ve ardından 4. Dördüncüyü yaptım. 4'ten sonra 2 tane yapmam gerekiyor. 2. 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. 2 yapıyorum. Ardından 4 tane daha yapıyorum. Tekli trabzan ayrı ayrı odacıklara. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yapmış bulunmaktayım. Ardından son 2 tane yapıyorum. Yani bir odacağa 2 kere batıyorum. Tekli trabzan olarak. 1, hop. Bu da 2. 2'yi yaptıktan sonra şimdi bana diyor ki sen diyor 8 tane daha tekli trabzan yap. Bir ilmek aldım. Battım. Bu 1. Ama ben şuraya takayım. Burada hep karıştırıyorum çünkü. 8'den sonra bu 1. Hemen yanına ikinci tekli trabzanı yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptım. Şimdi artık 8'de bittikten sonra artık buraları sık iğne yaparak bitireceğiz. 9 tane normal sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi de tekrar göstereyim, karıştıran olur diye. Hemen yanına batıyorum. Çıkıyorum. Ve 2 ilmekten tek seferde çıktım mı bu bizim sık iğnemiz oluyordu. Bilginiz olsun.
İpi biraz gevşek almışım, ondan dolayı çıktım. Bu 1. Hemen yanı 2. Pardon. Hemen yanına geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane yaptım sık iğne. Ardından 2 tane aynı yere 2 kere batıyorum. 1 ve tekrar aynı yere bir daha batarak ikinciyi yapıyorum sık iğnemi. Şimdi sona geldik. 2 1 1 yapıyoruz. Yani ayrı ayrı 1 1 batacağım. Bakın. Hemen yanına geçtim. 1. Hemen yanına geçtim. 1. Ardından küpemi çıkartıyorum. Batıyorum ve burada sık iğne yapacağımızı söylemiştim zaten. Bunu içinden geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Kaydırma yani, pardon. Hemen yanına kaydırdım. Kaydırmadan sonra 7'yi yaptık. Şimdi 8'deyiz. Yani diyor ki burada 5 tane etrafına yap. Tekli. Ama kaydırma yaptığım yere ben bir daha batacağım. Bu 1. Ardından 5 tane daha yapacağız. 4 tane pardon. 1'i yaptım. Bu 2 3 4 ve 5. Toplamda 5 tane yapmış oldum. Şimdi sık iğne yaptıktan sonra hemen yanına 2 kere batıyorum. 1 ve aynı yere bir daha batarak ikinciyi yaptım. Şimdi hemen yanına tekrardan 5 tane yapıyorum ayrı odalara sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 5'ten sonra 2 çift yapıyorum. Bundan sonra da zaten yapacağız. Bir dakika arkadaşlar, bu çift olsa 1 2 3 4 5, tam hemen burası çift. 2'yi yaptım. Ardından 18 tane sık iğne yapıyorum hemen yanına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 taneyi yaptım. Hatta şunlardan bir tane takayım. 18. Ardından ne yapıyormuşuz? 2 2 2. Aralarda da 5. Hemen yanına 2 tane. 1 2. Şimdi 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Ardından tekrardan 2 tane. Aynı yere 2 tane yani. 2. Şimdi tekrardan 5 tane. 1 2 3
4 ve 5. 5 tane yaptım. Şimdi tekrardan 2 tane yapıyorum ve bitiriyorum popo kısmını. 1, aynı yere battım ve 2 yaptım. Ardından 18 ve 2 yapıp bitiriyorum 8. sırayı. 1, 2, 2, evet, şimdi 18'i yapıyorum. 18. Hemen yanındaki 2'yi yapıyorum. Yani yan tarafı çift batıyorum. Ardından sık iğne ve aynı yere batıyoruz. 1, aynı yere bat, bir daha çık. 2. Şimdi artık yanından sık iğne yapıp devam ediyoruz. Yanına geldim, battım, kaydırdım. Aynı yere bir daha batacağım. Ama batmadan önce bakalım ne yapacağız. 9. sıraya geldik. Yani 3 ile 9 arası sık iğne, ardından 9 ile 9 arası yine tekrardan trabzanlar yapacağız tekli. Tekrardan bu şekilde yapıp bitireceğiz. Yine dediğim gibi bu 2, 2 ve bu 2 popo kısmı oluyor. Ama bu 9'lar da yanlara girecek olanlar. Yani toplamda aslında bu 18'de 19 oluyor arkadaşlar. Öyle düşünün, 20. Daha sonra bu böyle 21, bu da böyle 22 oluyor. Şimdi aynı yere tekrardan ardından 9. sıraya geldim. Aynı yere batıyorum, kaydırma yaptığım yere. Bir ilmek aldım, çıktım ve bu benim 1. sıram oldu 9 için. Biri yaptım. Ardından 2 tane daha yapacağım. 1, 2 ve 3. 3'ü yaptım. Hemen yanına 2 kere batıyoruz. 1 ve 2. Ardından 6 tane yapıyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen yana 6 oluyor. 6 tane sık iğne yaptım. Hemen yanına çift yapıyorum. 1, aynı yere bir daha batıyorum. 2. Ardından 10 tane sık iğne tekrardan, ardından tekli trabzanlara geçeceğiz. Bu 1. Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım. Ardından 9 tane trabzana geçtim. Bir ilmek aldım, battım. Bu 1. Bir ilmek aldım, hemen yanına geçtim, battım. Tığımda 3 ilmek var. Zaten en başında da anlattım. Üçünden tek seferde çıkıyorum. Bu 2. 2 tane tekli trabzan yapmış oldum. Toplamda 9 tane yapacağız. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, bir dakika 8'i bozdum. 8, 9 tane yaptım. Hemen yanına çift yapıyorum. 1 ve 2 tane yaptım. Ardından şunu bir çıkartayım. 6 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yaptım. Şimdi 5 ve 6'yı yapacakmışım. 6. Bir daha sayalım. Bu çift olan yer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptım. 2'yi de yaptım. 6. Tekrardan 2 yapıyorum. Hemen yanına 2 kere batıyorum. Pardon, batamadım. Hemen yanına 2 kere batıyorum. 1 ve aynı yere battım. 2 tane tekli trabzan oldu. Şimdi tekrardan 6 tane yapıp 2 tane daha yapıp bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptım. Şimdi 2 tane daha yapacağım. 1 ve 2. Hemen yanına yaptım. 2 oldu. Ardından 9 tane daha yapıyorum buraya tekli trabzan. Sonra da zaten buralar sık iğne olacak. 1, ve bu da 9 oldu. Şimdi 10 tane yapacağız. Artık burayı bitirdim. Şu trabzanları. Bunlar sık iğne. 10 tane sık iğne yapıyoruz artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptım. Ondan sonra hemen yanına aynı yere 2 kere batıyorum. Şuraya yani. 1 ve 2. Ardından her bir odacağa tek tek batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane gerim de var. Doğru yaparsanız. 1, 2. Hemen yanına geçtim. Hop. 3'ü aldım. Şimdi bu küpenin olduğu yerdeki yere sık iğne yapacağım. Zaten hep söylüyorum. Kaydırma, pardon, sık iğne değil. Çünkü artık bitirdim sayılarımı. Şimdi aynı yere batarak bir tane daha yapacağım. Ama 9'u bitirdim. 7'ye geldim. Zaten burada hiç trabzan yok gördüğünüz gibi. Kaydırma yaptığımız yerin bir ilmek aldım ve çıktım. Şimdi bu birinci sıramız olsun. Tekrardan sırayı karıştırıyorum çünkü ben bunu hep belirtiyorum söylerken. Biri yaptım. 7 tane etrafına tekli trabzan yapacağız. 1, 2, 3, pardon, 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 5, 6 ve hemen yanı 7. 7'den sonra 2 tane yapıyorum. Hemen yanına 1, aynı yere yani 2 tane. 2. Ardından 7 tane bir daha yapıyorum hemen yanına. 1, 2,
7. Şimdi 7'yi yaptım. Şimdi 7 tane yaptım. Ardından 2 tane yapıyorum hemen yanına. 1 ve 2. Pardon, şuradaki ipim biraz gevşek oldu. Ve 2 tane yaptım. Şimdi 20 tane yapıyorum. Etrafını saracak. 1 2 ve 20. 20'yi yaptıktan sonra 2 tane yapıyorum hemen yanına. 1 ve 2. Ardından 7 tane her odacağa tek tek batarak sık iğne. 1 2 4 5 6 ve 7. Ardından 2 tane yapıyorum hemen yanına. Aynı yere batıyorum. 1'i yaptım. Bu da ikisi. Sonra tekrardan 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra çift yapıyormuşuz. 1 2. Şimdi 20 tane yapıp 20'den sonra da çift yapıp bitiriyoruz. 1'i yaptım. 2 20 ve son sıraya 2 tane yapıp artık birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Evet, şu an 20 taneyi yaptık. 20'den sonra son 2'yi yapıyoruz hemen yanına. 1 ve 2'yi aynı yere battım. Şu örgümün hemen olduğu yere sık iğne yapıyorum. Örgümden daha sonra çıkarttım tığımdan küpümü. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bunu çıkartayım. Aynı yere bir daha batıracağım. Sıra geldi 11. sıraya. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Mantık olarak hep aynı ama yine de anlatacağım. 11'e geldik. Aynı yere bir daha batıyorum ve bir ilmek aldım, çıktım. Bu birinci sıra. 11 için. Bir tane sık iğnemi yaptım 11 için. Ardından toplamda 4 tane sık iğne diyor. Ben ilk birini yaptım. Şimdi 3 tane daha yapacağım. 2 3 ve 4. 4 tane yaptım. Hemen yanına çift. Aynı yere 2 kere. 1 2. Ardından 8 tane istiyor. 8'den sonra da çift tekrardan. 1 8. 8'i yaptıysak hemen yanına tekrardan çift yapıyoruz. 1 ve 2. Ardından 11 tane sık iğne 11 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 11 tane sık iğne yaptım ve 10 tane bu 10'la bu 10 arasında hepsi trabzan olacaktı. Trabzanı da anlatmıştım. Bir ilmek kaldım. Hemen yanına battım, çıktım. 3 tanesiyle tek seferde çıktım. Bu tekli trabzan. Bu bir. Toplamda 10 tane yapacağım.
tane yaptıktan sonra aynı yere 2 tane yapıyorum. Ardından 8 tane yapıyorum tek tek. Bir, hemen yanına batıyorum. Birinciyi yapıyorum. İkinciyi de hemen içine tekrardan aynı yere yaparak bitiriyorum. 2 tane yaptım. Şimdi 8 tane ayrı ayrı tüm odacıklara batarak tekli trabzan yapacağız. 1 2 4, 5, 6, 7, ve 8. Ardından tekrardan 2 tane yapıyoruz. Aynı hemen yanına batarak 1 ve aynı yere battım. 2 yaptım. Şimdi 8 tane daha yapıyorum. 1 8 tane yaptım. Son 2'yi yapıyorum. 1 ve 2. Aynı yere 2 kere battım. Ardından 10 tane yine tekli trabzan yapıyorum. 1 2 10 tane yaptım. Şimdi 11 tane sık iğne, 2 tane çift batıyorum. Ardından 4 tane de tek. 11 tane sık iğne. Sık iğne zaten 2 taneden tek seferde çıkıyor üçüncüyle. 1 2 ve 10. Sonuncu 11. 11 tane yaptım. Ardından çift batıyorum. Sonra da 4 tane tek tek yapıyorum. Hemen yanına geldim. 1. Aynı yere bir daha batıp ve 2. Şimdi 4 tane yapıyorum. Hemen yanına ayrı ayrı 1 2 3 ve 4 tane sık iğneyi yaptım. Kaydırma, şu küpenin olduğu yer başlangıç noktamız. Aradan geçirdim. Şimdi aynı yere ben bir tane daha ilmek atacağım. Daha sonra da yeri belirtici. Geldik artık 12'ye. Yani midenin tam bitme kısmına. Bu 12'yi yapacağım. 11'i bitirdim. Şimdi 12'de son arttırmamız 92'de bitiyor. Artık bu bizim son arttırmamızda mide kısmı oluyor. Bundan sonraki yapmalarımız tüm odacıya bata bata gidiyoruz. Arttırma olmuyor. 5 kere 92 yapıyoruz. Şimdi ilkini yapalım. 12. sırayı. İlk 9 tane yapacağım. İlkini yaptım. Ops. 2 ve 9. 9 tane yaptım. Hemen yanına 2 tane. 1 2. İkinciyi de aynı yere sık iğnenin. Ardından 9 1 2 9 tane yaptım. Şimdi 2 tane daha yapıyorum ve artık son arttırmalarım bunlar artık bu sırada. 2 tane aynı yere battım. Şimdi 22 tane tek tek batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 21 daha 22. 22 tane yaptım. Hemen yanına 2 tane 1
2. Ardından 9 tane yapıyorum. 1, 2, 9. Bakın çift yaptım. 9 yaptım. Hemen yanına geldim. Bir daha çift yaptım. 1 ve 2. Ardından bir daha 9 yapıyorum. Sonra 2 yapıp bitiriyorum. 1. Şöyle tutayım. 2. 3. Ve 9. Hemen yanına 2 tane yapıyoruz. 1, 2. Ardından 22 tane 9 yapıp 2'yi yaptıktan sonra aynı odacığa çift batıp ardından 22 tane tekrardan her bir odacığa tek tek batarak sık iğne. 1, 2. Şimdi 22 taneyi yaptım. Artık son sıradayım arkadaşlar. Yani şu 2'yi yapıyorum 22'den sonra aynı yere çift batıp kapatıyorum. 1 ve 2. Hemen sıkıştırıyorum ilk sırayla. Kaydırma. Tamam. Şimdi şöyle göstereyim. Bu artık 1'den 12 olan kısım bizim şöyle yan tutum hatta olmadı. 1 ile 12 kısım yani burası oluyor. Bizim göbek kısmımız. Bakın şundan da boyutları birebir aynı. Ben zaten daha önce yaptım demiştim. Birebir aynı. Bu sarıyı kullanacağım mide için ama artık bunu mide olduğunu öğrendiğimize göre 1 ile 12 arasında yine aynı ölçüleri kullanarak şimdi sırta geçiyoruz. Farz edin ki bunu yaptım bitirdim 1 ile 12. 12'den sonra ne yapıyoruz? 13. 13'te de tüm odacıkların hepsine tek tek batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Yani buradaki zincirlerin hepsinin toplamı 92 olması gerekiyor. Hepsine tek tek batıyoruz. Bir zincir ondan sonra bir kaydırma yapıp aynı yere bataraktan tekrardan devam ediyoruz. Toplamda bunu da 1, 2, 3, 4, 5. Ben bir sıra yapacağım. Ondan sonraki geri kalan kısmını da siz yaparsınız. Şimdi aynı yere bir daha battım, çıktım. Artık tek bir yer belirteç kullanıyoruz. Çünkü arttırmalarımız yok artık. 1 bu. Hemen yanı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani bunun hepsine tek tek batıyoruz. Az önceki bu yaptığımın aynısını yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hatta bundan sonraki kısmı bundan sonraki kısmı hızlandıracağım. Çünkü yaptığımız bir şey yok. Ortaya batıyoruz. Yani örgümüzün olduğu yere ilerliyoruz. Şimdi bu ilk sıra. Bunun gibi işte 17 sıra daha öreceğiz. Biz şu an 13'teyiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gideceğiz. Ben şimdi 13'ü yapıp geliyorum. Hatta gelmeme gerek yok. 13'ten böyle gösterdim. 17'ye kadar yapıyorum ve bitiriyorum. Bitirme kısmını da size gösteririm. Ama dediğim gibi hepsini az önceki gibi tek tek bata bata gideceğiz. Bilginiz olsun. Artık arttırma yapmadığımız için tüm odacıklara tek batıyoruz. Bunu da toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere yapıyoruz arkadaşlar. Hadi 17'ye kadar yapalım. Ondan sonra görüşelim.
Evet, şimdi artık son şey bitti. 5.'yi yaptım. Hemen dur bakalım. Şuradan kaydıracağım. Ve bu kadar arkadaşlar. Artık kesiyorum. Sıkıştırdım. Bu artık böyle durması gerekiyor içinde. Toplamda 5 sıra yaptım. Bu birazdan düzelir ördükçe. Bir yandan da avokadoyu andırdı. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yani. Bu sırt kısmı 1'den 17'ye kadar. Bu ise 1'den 12'ye kadar olan, biraz daha geç açayım. Bu 1'den 17'ye kadar olan sırt kısmı. Bu da 1'den 12'ye kadar olan mide kısmı. Bunları daha sonra bu şekilde dikeceğim. Bir yandan da avokadoya benzemedi mi arkadaşlar sizce de? Avokadonun herhalde şablonu da böyle. Neyse, artık bunu bitirdiğimize göre gelelim gözleri, elleri, ayakları yapmaya. Bu part 2'miz artık hazır. Şimdi part 3'e geçelim.